Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sinir sistemi ilaçları grubunda yer alan Xanax, 0.25, 0.50 ve 1 mg'lık 30 ve 50 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Xanax'ın etken maddesi alprazolamdır. Alprazolam, benzodiazepinler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Benzodiazepinler, beyindeki kimyasal aktiviteyi etkileyerek uyku getirir, kaygıyı ve endişeyi azaltır. Xanax nedir, ne için kullanılır? Yeşil reçeteli bir ilaç olan Xanax, beyinde dengesiz hale gelerek anksiyeteye sebep olabilecek kimyasalları etkileyen, sakinleştirici ve uyku verici bir ilaçtır. Anksiyete bozukluğu belirtilerinin kısa süreli tedavisinde ve depresyon eşliğinde gelişen şiddetli endişe, kaygı, gerginlik durumu ve panik bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır. Xanax sadece şiddetli kaygı, endişe ve depresyonla birlikte görülen kaygının tedavisi için reçete edilir. Depresyon tedavisinde kullanılmaz. Xanax, kaygının tedavisinde yalnızca kısa sürelik kullanılmalıdır. Toplam tedavi süresi, dozun kademeli olarak düşürüldüğü süre de dahil olmak üzere 12 haftayı geçmemelidir. Bununla birlikte panik bozukluğu bulunan hastalar 8 aya kadar başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. İlacın yararlılığı her hastada belirli aralıklarla yeniden değerlendirilir. Xanax film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler ve sağlığınıza zarar verir. Doktorunuz size ne zaman ve kaç adet tablet almanız gerektiğini söyleyecektir. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe genellikle günde 3 kere 1 adet 0.25 mg veya 3 kere 1 adet 0.50 mg tablet olarak başlanır. Bu doz kademeli olarak gün boyunca bölünmüş dozlar halinde günde toplam 4 mg'a kadar çıkarılabilir. Dozun arttırılması gereken durumlarda gündüz daha uyanık olabilmeniz için gündüz dozlarından önce gece dozunun arttırılması olağandır. Eğer yan etkiler görmeye başlarsanız doktorunuz dozunuzu azaltabilir. Xanax sadece kısa süreli tedavi içindir. Normalde size 4 haftadan fazlası için reçete verilmeyecek ve bu süre içerisinde durumunuz doktorunuz tarafından düzenli olarak değerlendirilecektir. Xanax tabletleri bir bardak dolusu su ile birlikte aç veya tok karnına alabilirsiniz. Tabletleri kırmadan ve çiğnemeden yutunuz. Xanax'ın bir dozunu almayı unuttuysanız hatırladığınız anda ilacınızı alınız. Ancak sonraki ilaç dozu zamanınız gelmişse unuttuğunuz dozu atlayınız. Unutulan dozları dengelemek için kesinlikle çift doz almayınız. Xanax 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenlerde kullanılmamalıdır. Xanax film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Doktorunuzun reçetede belirttiği dozdan fazla ilaç almayınız. Doz aşımı ölümcül olabilir. Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunuz veya astım, amfizem, bronşit, koah gibi solunum yolu problemleriniz varsa ya da uyku apnesi veya kasların çok zayıf ve yorgun olmasına yol açan miastenia gravis hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız. Eğer geçmişte uyuşturucu veya alkol bağımlılığı öykünüz ya da depresyon teşhisi veya intihar düşünceleri, davranışlar öykünüz varsa bu ilacı kullanmadan önce muhakkak doktorunuza durumunuzu anlatınız. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz. İlacın kullanımını aniden bırakmayınız. Aksi takdirde yoksunluk semptomları yaşayabilirsiniz. İlacın kullanımını yavaş yavaş doktor gözetiminde bırakmalısınız. Xanax'ın kullanımı alışkanlık yapmaktadır. İlacı yalnızca doktorun reçete ettiği kişiler kullanmalıdır. Özellikle geçmişinde hap kullanımı veya bağımlılığı olan kişiler ile bu ilacı paylaşmayınız. İlacın durumunuzu iyileştirdiğinden emin olabilmeniz için tedaviniz süresince doktorunuzla düzenli olarak görüşünüz. Düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahip olduğundan araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz. Tedaviniz sırasında alkol kullanmayınız. Alkol ilacın olası yan etkilerini arttırmaktadır. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde bu ilacı doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
Eğer ilacın kullanımı sırasında hamile kalırsanız derhal doktorunuza durumunuzu bildirmeli ve ilacın kullanımını durdurmalısınız. Bu ilaç emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Xanax yoksunluğu kaç gün sürer? Antidepresanı bırakanların yaklaşık %60'ında unutkanlık veya dalgınlık belirtileri aynı anda görülür. Birçok kişide yoksunluk sendromu olarak adlandırılan bulgular ortaya çıkabilir. Kişi duygularını kontrol etmekte güçlük çekebilir, fevri davranışlar sergileyebilir. Bu süreç genelde 1 hafta ila 10 gün sürer. Xanax başka ilaçlarla etkileşime geçebilir. Eğer düzenli olarak diğer uyku verici ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, Xanax uykulu durumun etkisini daha da arttırabilir. Eğer doğum kontrol hapları ve antidepresan ilaç kullanıyorsanız, Xanax'ı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza hangi ilaçları kullandığınızı söyleyiniz. Xanax tablet, iştah değişikliğine sebep olabilir. Bunun sonucunda kilo alabilirsiniz. Xanax film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Uyku, uykululuk hali, baş ağrısı, sersemlik, yorgunluk, huzursuzluk, iştah azalması, mide bulantısı, ağız kuruluğu, kabızlık, görmede bulanıklık, kaslarda güçsüzlük ve halsizlik, dikkat bozukluğu ve hafıza bozukluğu, konuşmada bozukluk, denge ve koordinasyon bozukluğu yaygın görülen yan etkilerdir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.